Evet, Lavuz TV'den herkese merhaba. Bugün konuk koltuğumda Yücel Bey oturuyor. Evet. Soruları ben ona soracağım. Hazır mısınız? Hazırım, çok heyecanlıyım. Evet. Hiç heyecanlanmayın. Zor değil mi soruların? Zorlar hiç zor değil. Hiç Tamam. merak bildiğiniz yerlerden Tamam, hazırladık. süper. Şimdi bugün Cat Eyes'ten konuşacağız. Ve genel olarak işte temporal lift, kaş kaldırma gibi işlemlerden konuşuyor olacağız. Öncelikle şununla başlayalım. Cat Eyes nedir? Çok duyuyoruz. Aslında Cat Eyes ameliyatı isim olarak tabii temporal lifte benzer de kaş kaldırma kombin bir ameliyat. İkisinin kombin olduğu bir ameliyat olarak söyleyebiliriz. Bunun dışında bu kombinasyona bir de göz ekleniyor. Dolayısıyla hem kaş hem temporal bölgedeki orta yüz germe hem de gözün içinde aldığı bir ameliyat şekli. Burada Cat Eyes deme sebebi biraz daha agresif bir ameliyat bu. Hani diğerlerine nazaran o gözün şekli, bakışı biraz daha agresif bir ameliyat olduğu için Cat Eyes ameliyatı ismi verildi. Halk arasında buna başka isimler verenler de var açıkçası. İşte kaşın kalkmasıyla beraber ponytail, işte at kuyruğu Türkçesi ama saçların toparlanması ile ilgili oluşan bir görüntü. Ama bu görüntüyü istinaden Cat Eyes ameliyatı daha agresif bir ameliyat. Yani ameliyatın tekniği şöyle, kısaca bahsedersem. Saç içinden girip kaşın uç kısmını, gözün dış kenarına, o kantus bölgesini yukarı ve özellikle temporal bölgeyi 3'ü yukarı doğru alan bir ameliyat şekli diyebiliriz. O zaman yani Cat Eyes dediğiniz şey temporal lift ve kaş kaldırma hepsini birlikte mi yapmış oluyorsunuz? Kombinasyon gibi düşünebiliriz. Kombinasyon gibi düşünün. Aralarındaki fark bu yani. Daha arasındaki fark evet üçünün kombine edildiği ve onlara göre daha agresif bir ameliyat. Yani temporal lift dediğiniz mesela ne oluyor? Temporal ne bekleyecek sadece orta yüz germe bir ameliyatı diyebiliriz temporal lifte. Kaş kaldırmada da kaşın ucunu kaldırıyoruz. Kaşın ucunu kaldırıyoruz, evet. O zaman daha böyle belirgin sonuç isteyenler Cat Eyes istiyor oluyorlar. Burada seçim de çok önemli. Şöyle, şimdi herkese bu ameliyat olmayabiliyor. Özellikle seçim kısmında. Hani kişinin evet göz şekli güzelse, özellikle kantus yukarıda, gözün şekli yukarı doğru geliyorsa bunlarda ekstra olarak bir işlem yapmaya gerek yok. Zaten göz buna uygun. Bunda sadece kaşın kaldırılması, kaşı biraz daha agresif kaldırmamız veya üst göz kapağına biraz müdahale etmemiz yeterli olacaktır. Çok güzel. Peki bu işlemler kalıcı mı? Yani yaptırdı sonra düşüyor mu geri? Nasıl oluyor? Cat Eyes ameliyatında ameliyatın çıkışı biraz daha agresif bir görüntü yaratıyor. Yani biz gerebildiğimiz maksimumla germeye çalışıyoruz. Sebebi şu, sonuçta gözümüzün etrafında bir kas var. Bu kas aşağı doğru çekiyor. Sürekli çalışan bir kasımız var. Göz açma kapamada, gülmede hep aşağı doğru çekiyor. Dolayısıyla biraz aşağı doğru bırakıyor bu. Biz her ne kadar buraya yukarı doğru maksimum çeksek de bu 6 hafta civarında ortalama sürede biraz aşağıda bırakıyor. Bunu düşünerek ameliyatta maksimum gelmeye çalışıyoruz. O yüzden çıktıklarında birazcık garip bir görünüm olabilir. Oluyor. Bazıları seviyor bunu ama maalesef öyle kalmıyor. Kasın çalışması hem de yumuşak dokuyu, sert dokuyu asıyoruz. Astığımız yer yumuşak doku bir şekilde esniyor maalesef. Yine sertme oluyor. Evet. Peki bu işlemler için bir yaş aralığı var mı? Herkes yaptırabilir mi? İdeal bir yaş var mı sizce? Ya ideal yaş tabii 18'in doldurmasını bekliyoruz herkesin. Bir de yapı olarak uygun olmasını bekliyoruz. Hani kaş düşüklüğü olacak, ondan sonra gözün dış kısmı düşük olacak. Bazıları işte saçını çok agresif topluyor bu görüntüyü vermek için. Bazıları burada kellik oluşuyor artık. O kadar çok görüntüden rahatsız olanlar var. Dolayısıyla biz bu ameliyatları yaş aralığından bahsetmeden ki yaş aralığı şöyle daha çok gençler tercih ediyor bu tercih kısmına bahsedersek ama her yaşta yapılabilir bir ameliyat. Peki bunu lokalle mi yapıyorsunuz yoksa ameliyathanede mi yapıyorsunuz? Ya bunu lokalle sadece kaş kaldırma olsa lokalle yapılabilir belki ama diğer ameliyat beraber yapıldığı için bir de cihazlar olarak işte endoskopik birkaç cihaz ihtiyacım var. Dolayısıyla ameliyathane şartlarında kendimin de konforlu olmasını istiyorum tabii ki bu ameliyat yaparken. O yüzden genel anestezi tercih ediyorum. Hasta için stresli olur zaten gözü ve bilinci açıkken yapmak. Yani şöyle hani az önce bunu konuştuk zaten ama hakikaten o zaman Cat Eyes sonrası hastalarımızı böyle doğal olmayan ilk etapta bir sonuç bekleyecek. Evet, buna hazır olacaklar. Evet, ona herkesin hazır olması lazım. Zaten ben bütün hastalarıma anlatıyorum. Çıktığınız zaman böyle bir durumunuz olacak. Bunu bilin, bunun geçme süreci bu diye bütün hastalara zaten ön bilgi olarak bunları paylaşıyoruz. Peki yüz ifadesi değişiyor mu? Başkalaşmış gibi oluyor mu hasta? Ben bazen ünlülerde de görüyorum çünkü. Yani bakışlar bir değişiyor bence. Ya bakışlar değişiyor açıkçası. Şimdi gözdeki enerji çok değişmiyor ama bence gözdeki buraya enerjiyi yapan işte kaşın yapısı, gözün yapısı, bazen kantus aşağı yapışıyor ve kişi ne kadar mutlu olsa da ona üzgün gösterebiliyor. Bazen ağlayan göz diyoruz. Hani
alt tarafa doğru oluyor. Bunlar da mutlaka yapılmalıdır diye diyorum çünkü. Daha iyi yönde başkalaşım oluyor hatta Dolayısıyla bazen. daha genç bir ifade ortaya çıkıyor. Daha dinç, daha canlı bir göz yapısı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani gerçekten çok ihtiyacı olan hastalarda mükemmel sonuçlar yaratıyor diyebilirim. Anladım, çok güzel. Peki işlemden sonra iyileşme süreci nasıl? Çok ödem morluk oluyor mu? Hastalar ne zaman normal hayatına dönebilecekler? Yani ödem, şişlik, morluk bunların hepsi yaşanabilir. Çünkü biz dediğim gibi burada birkaç ameliyat falan birleştirip ortak olarak yapmış oluyoruz. 2, göz etrafı, genelde göz etrafı çok şişlik, morluk oluyor. Sebebi göz etrafı yumuşak doku olduğu için, bir de biz buralara daha sert bir doku, buralar çok şişmiyor. Yer çekimiyle gözün etrafı fazla şişiyor. Oraya birikiyor ödem tabii. Dolayısıyla bir 2 hafta civarında, bazen 10-14 gün zarfında şişlik, morluk olabilir. Bunlar kabul edilebilir sonuçlar. Bunları da göz önüne almak lazım. Maalesef sihirli bir çubuğumuz yok. Dokunalım tabii da yarın her şeye normale dönsün. Belli iyileşme süreçlerini yaşamak lazım. Sonuç güzel olacak ama yine sabredecekler. Evet. Süper. Peki hastalarımız mesela bir işlemi yaptırmak istiyor. Neye dikkat etsin? Nerede yaptırsın? Hani nasıl onlara bir öneride bulunabiliriz? Kimlere yaptırabilir? Kimler yapabilir bu işlemleri? Ya aslında şimdi bir sürü kişi bu kısımda artık yapıyoruz ve yapıyor olarak gözüküyor. Burada plastik cerrah da var yapan, kulak burun boğaz uzmanı da ben yapıyorum diyor. Son dönemlerde göz doktorları biz de yapıyoruz diye bir şey var, çıkmaya başladı. Hani bir sürü yerde uygulama yapılıyor. Ben plastik cerrahi yapılması taraftarıyım. Çünkü hem estetik bakış açısı olarak hem görüntü olarak falan onların bu konuda daha hakim olduğunu düşünüyorum. Kendine plastik cerrah olarak. Çok da güzel yapıyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Bir de tabii deneyim önemli. Hani burada ameliyat süreci, işte kaç ameliyat yapmış, nasıl yapmış, en azından bütün süreci hakim olan bir cerrah yaptırırlarsa çok daha iyi sonuç alacaklarını düşünüyorum. Peki diyelim işlem yanlış yapıldı, hatalı bir şey oldu. Bu düzeltilebilir bir sonuç mu? Ne zaman düzeltilebilir? Beklemek mi lazım? Yani sonuçtan memnun kalmadı diyelim. Hani ameliyat oldu ve kişi sonuçtan memnun kalmadı. Bu ne zaman müdahale edilebilir? Bu genelde müdahale süresi 6 ay diyoruz. Hemen hemen bütün ameliyatlarda olduğu gibi. Sebebi de ikinci bir işlem için vücudun bize müsaade etmesi lazım. Bir iyileşme sürecini geçirmesi lazım. Orada bir işte iyileşme dokusu oluşuyor. İyileşme dokusu sonra tekrar kendini yeniliyor. Bu süre ortalama 6 ay olarak geçiyor. Dolayısıyla 6 ay süre zarfında artık ikinci bir işlem için dokular bize müsaade edebilir. 6 aydan sonra müdahale edilebilir. Bir de anestezi alması için değil mi? En erken bir süre. O ne kadar oluyor? Anestezi çok fark etmiyor bu arada. Anesteziyle ilgili çok problem yaşamıyoruz ama bizim amacımız orada ikinci bir işlem biraz daha revizyon ama her zaman zor işlemlerdir. Çünkü hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek geri hesabı oluyor. Çünkü bir işlem yaptırmış sonuçtan memnun kalmamız. İkinci işlem bizim için de üzerimize büyük bindiriyor. Haliyle revizyon ameliyatları. Dolayısıyla bu hastayı daha iyi şartlarda böyle riskleri minimize olduğu bir yerde ameliyat yapmak lazım. Bu da iyileşme sürecini geçirsin ve biz de ameliyata girdiğimiz zaman elimizden gelen iyisini yapmaya çalışalım orada. Doğru. Peki şimdi bu hani az önce dedik ya başkalaşmalar vesaire de oluyor ya. Yani ne zaman hastalar sizce aynaya baktığında bu kararı versin? Hani neyi düşünmeleri gerekiyor? İşlem sonrasında mı? Ameliyat sırasında mı? Hani çünkü bazen de pişman olanlar da oluyor. Hele o ilk ameliyat sonrası mesela. Yani şöyle, sonuçta bu bir iyileşme süreci. Hani sonrasından bahsedersek bu iyileşme sürecine herkes az veya çok yaşıyor. Bunu yaşamadan o sonuca ulaşmak mümkün değil. Şimdi karar verme sürecine gelirsek, karar verme süreci biraz hastaların kendiyle ilgili şey. Aynaya baktığı zaman ben şunu diyorum, aynaya baktığında mutlu musunuz? Mutluyum. İşte sorun, kendime bir şey görmüyorum. Bu kişinin ameliyat yapmaya ihtiyacı yok diyorum. Evet. Ne zaman rahatsız olmaya başladınız o süreçten? Rahatsız olduğunuz bir şeyin tedavisi var mı? Evet, böyle bir işlem tedavisi var. Bu yapılabilir. Orada hastamızın veya işte kişilerin rahatsızlık sürecinden bahsederiz. Yoksa hiçbir şeye ihtiyacı olmayan birine gelip de ben ameliyat yapayım. Siz böyle demem zaten. Böyle bir şey de hiç biliyorsunuz zaten hani öyle bir şey söylemiyorum da. Sadece ihtiyaç dahilinde kendisi rahatsız oluyorsa o görüntüden bize geliyor ve böyle bir işlem içinde oturup ortak karar veriyoruz. Değil mi? İhtiyacı yok. Ama bazıları da böyle hani daha belirgin bir görünüm isteyenler, özellikle gençler değil mi? Aslında kaş düşüklüğü çok olmuyor. Evet. Hani onlara da hani biraz yani nasıl yönlendirmek gerekiyor onların acaba? Şöyle, mesela diyelim ki hafif kaş düşüklüğü var. Botoksla bu kalkıyorsa kaş, ilk önce botoksa devam ettirelim. Onun yetmediği yerde biz ameliyat yapalım diyorum. Hani rahatsızlık boyutuna. Yo, ben kalıcı da istiyorum. Evet, kalıcı istiyorsanız ameliyat şekli bu. Bunlar yapılabilir diyorum. Ama önceliğimiz eğer ameliyatsız yöntemler yetiyorsa onları tercih etmeleri, sonra ameliyat tercih etmeleri. Peki ben bir şey daha soracağım. Mesela hastamız erken yaşta yaptırdı bu işlemi.
Uzun vadede bu böyle yani nasıl ne bileyim tekrar gerekli olacak mı acaba? Bunu öngörebiliyor muyuz? Tekrar gerekli olacak. Olacak değil mi? Sebebini söyleyeyim. Belki gözün kantus bölgesi falan değil ama yüzün genel itibariyle yaşlanıyoruz zaten. Dolayısıyla herkes 25-30 yaşında gelir bu ameliyat olur, ömür boyu devam eder. Böyle bir süreç yok. Değil mi? Evet. Dolayısıyla hani gençler bu süreci daha uzun kullanabilirler. Yani biz genelde 5 yıl, 10 yıl civarı bir süre veriyoruz. Ama yaş ilerledikçe bu süreç daha da kısalabilir. Çünkü içerideki yumuşak doku halde kolajen kayboluyor, direnci düşüyor. Yer çekimine daha zayıf hale geliyor. Sarkma daha erken olabiliyor. Dolayısıyla hani bunu yaptırayım da ömür boyu devam edeyim böyle bir süreç. Burun ameliyatı dışında diğer ameliyatların çoğunda yok bu süreç. Yok. İşte belki biz de işte bu az önce hani botoksla, mezoterapilerle, diğer işlemlerle belki birazcık daha desteklersek süresi belki uzayabilir ama garanti veremiyoruz. Evet, ömür öyle bir şey yok zaten. Çok güzel. Ben de çok aydınlandım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi düşündüm acaba ben ister miyim diye. Mesela benim aklım ucundan bile geçmiyor ama bakalım ileride ne olur, neler biter göreceğiz. Bu aynaya baktığınız zaman sizin önemli olan mutsuz olduğunuz o süreci yaşıyor musunuz? Bana gelip işte ya ben aslında mutsuz değilim ama böyle bir şey olabilir mi? Ya yapılabilir bu arada. Önemli orada sizin rahatsızlık boyutunuz veya bu ameliyatın gerekliliğinden bahsediyorum. Bazılarına gerek yok diye gönderdiğim çok hastam var. Bu arada evet ben böyle bir şey istiyorum. Size ihtiyacınız yok. Çünkü bu bütün ameliyatlar için geçerli. Benim genel prensibim bir yerde kesi yapıyorsam belli bir sürece hastayı sokuyorsam yani attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değmeli. Yani o ameliyat sonucuna değmeli. Ancak o şekilde ameliyat ediyorum. Bizden de rahat ediyorum evet. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. Bugün Cat Eyes'den bahsettik detaylıca. Yine aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlara sorun. Onları cevaplamaya çalışalım. Görüşmek üzere.